Frankfurt'tan merhaba. Bu videoda sizi ne bekliyor? Adım adım Frankfurt ve çevresi nasıl gezilir? İşte trenden indik, otele gittik, otelin fiyatı. Hani bütçede paylaşıyorum ki bir fikir sahibi olun. Ufak tefek ipuçları paylaşıyorum çünkü en ucuz tecrübe nedir? Bir başkasının tecrübesini kullanmaktır. En pahalı tecrübede yaşayarak öğrenmek. Bu şekilde aslında amacımız tecrübelerimizi paylaşmak. Çünkü ben de bu gezi programlarını ayarlarken ne yapıyorum? Pek çok blog gibi emeği geçen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bu tip kaynakları çok kullanıyorum. Ben de kendi bakış açımdan eşimle beraber gördüklerimizi, yaşadıklarımızı, neyi nasıl yaptığımızı adım adım paylaşıyoruz. Takip ederseniz, paylaşırsanız, katkıda bulunursanız memnun olurum. Frankfurt başlıyor. Bugün pazar ve Almanya'da pazar günüyle ilgili tavsiyemdir, program yapmayın. Çünkü neredeyse her taraf kapalı. İşletmelerin %80'i kapalı. Marketler, AVM'ler, yeme içme sektörü bile pek çok yer kapalı olabiliyor. Pazar günü Almanya'da AVM nasıl görünür? Böyle her taraf kapalı. Dediğim gibi sadece yemek katları açık. Pazar günü AVM kapalı olur mu ya? Yani AVM'de sadece şöyle vitrinleri gezmek için gelebilirsiniz. Pazar günü böyle. Biz de bu pazar günü neye ayırdık? Buradan Frankfurt'a geçeceğiz. D-Ticket'la aktarma yaparak gideceğiz. Bölgesel trenleri kullanacağız. Yaklaşık 4,5 saatlik bir yol bizi bekliyor. Saklanma arkamda, saklanma. Devam. Freiburg'tan Frankfurt ne kadar sürdü yerel trenlerle? 4,5 saat herhangi bir aksam olmadan şükür gelebildik. Tabii ek iş aldığımız oteli bulmak. Rezervasyonu bir ay öncesinden yaptım. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Ve tabii ki bir gezinin başlangıç noktası otele girmek. Tamamen herhangi bir çalışan görmeden şifrelerle giriyoruz. 0, 4. Dış kapı şifreli, bu kapı şifreli. Sürpriz. Wow, kocaman. Işıklar lütfen. 5 gece 3 kişi 330 euro verdik. Çekyatmış burası. Güzel. Kahve var. Su koymuşlar. Televizyon var. Danke. Tren garına çok yakın. 500 metre falan uzaklıkta. Bakalım. Dolap ve küvet varmış. Küveti de hiç sevmem ya. Oda turumuz burada sona eriyor. Şu döner 12 euro ve kocaman. Aslında buna 2 kişi bile doyar. Tombul Hacı Baba. Frankfurt'a oldukça öneriliyor. Ekmeği kendisi yapıyor. Yani şu var ya, eti göstermek istiyorum ya. Et taşıyor içinde. Bunun içinde şey var. Krema. Almanya'da Balkan mutfağı. Bakalım köfteler nasıl?
Balkanlarda özlediğimiz lezzetler Frankfurt'ta bulduk. 10 köfte 13.90 yani 14 euro. Yanına işte klasik soğan ve sos, hafif acı olduğunu tahmin ediyorum. 2.99. İşte dün ne demiştim? Salatayla para detoksu yapacağız. Hazır salatalar var, soslar falan içinde var. Bazıları tavuklu, bazıları karidesli. Çeşitleri var. Tanesi 2.50 euro. Böyle bir öğün de tercih edilebilir. Ürünlerde şöyle bir kodlama var. A, B, C, D, E diye. Ne kadar sağlıklıysa o kadar yeşil görünüyor. A en iyisi, B bir altı. Sağlık açısından E kötü. Böyle açık büfe tarzı olan da var. 100 gramı 1.49 euro. Şu patatesler güzel yapıyorlar, güzel olabilir. Şu Yunan salatası diyorlar hep peynirli. Makarna var. Şurada mercimek var. Şu salata çeşidi daha. Spagetti. Yani böyle bir şey 2 kişi yer rahatlıkla 11 euro. Evlilik beklerken. Çok sportif bir evlilik. Herzliche Glückwunsch. Şimdi Frankfurt'ta başlangıç noktamız ne olacak? Römerberg Meydanı. Bu meydan şehrin kalbi. En eski meydanı. Taç giyme törenlerin yapıldığı yer, fuarların, Noel pazarların yapıldığı yer. Frankfurt'un kalbinin attığı yer olarak kayda geçiyor. Arkamda Rathaus var, belediye binası ve yeni evlenen bir çift kutlama yapıyor. Şimdi tabii Almanya'nın Neonazi döneminden sonraki trajik hikayesi Frankfurt'ta da yaşanıyor. 1944'te burası yerle bir. Tekrar toparlanması 1980'li yıllara kadar devam ediyor. 1980'den sonra burası taş üstüne taş konularak o önceki nesillerin emeği aslında unutulmaması lazım. Yepyeni tekrar bir diriliş hikayesi. Tabi bu meydanda Nazi döneminde 1933'te Mayıs ayında şöyle bir yani kitaplar açısından trajik bir olay yaşanıyor. Bir sürü kitap yakılıyor. Yani devrim yapan pek çok dönemde, devrim yaşanan pek çok dönemde devrim yapanlar eski nedense bu şekilde yok edip yeni yapmaya çalışıyorlar. Aslında eskinin üzerinde inşa etmek belki daha doğruydu. Meydana gelince karşınıza çıkan dikkat çekici iki binadan birisi de buradaki Alte Nikolai Kirche. 12'yi 5 geçe, ondan sonra 3'ü 5 geçe, bir de akşam 5'i 5 geçe. İçindeki 47 çan melodi çalıyor. Biz de şu anda 12'yi 5 geçe olan melodiyi bekliyoruz.
Şöyle döndüğünüzde Adalet Çeşmesi de karşınıza çıkacak. Bu özellikle taç giyme törenlerinde şarapla dolduğu söyleniyor. Yani adaleti şaraba boğuyorlarmış. Küçük bir meydan. Biraz dekoratif kaçmış yani. Şimdi yön tayini olarak şöyle bir şey de yapalım. Frankfurt Katedrali bu tarafta. Buraya geldikten sonra katedrale doğru geçebiliriz. Geçebilirsiniz. Biz de öyle yapmayı düşünüyoruz. Saat 12, 1'e doğru geliyor. Yani bizim için kahve molası. Bir çeşit ara öğün gibi. Eski bir kafe, küçücük, salaş bir yer biraz ama yorumları güzeldi. Deneyelim dedik, yani biraz rastgele gidiyoruz. Bu tip işler şans. Şimdi ne söyledik? Bu Frankfurt özgü bir pasta çeşidi. Almanların ünlü Käseküche, peynirli keki. Bu da Salted California'ymış, ilk defa görüyorum. Fiyata gelince 5 euro civarı. 4. Bu 4, bu 3. Kahvelerde 3,5-4 civarı. Aslında makul. Merkezi bir yerde. Manzaramız da bu oldu. Tabii ilginç bir anlaşmazlık da yaşadık. 3 tane kahve söyledik. Yalnız çalışan 4 tane yaptı. Yanlış anlamış. Kardeşimiz 3 kişiyiz. 4 kahveyi ne yapalım diyemedik. İçeceğiz. Frankfurt Katedrali, yani Cathedral of Saint Bartholomew. Aziz Bartolomew'e adanmış bir katedral. Şimdi notlarıma bakıyorum. 1356 yılında İmparator ilginç bir şey var, ismi var. Golden Bull, altın boğa. Kraliyet seçimlerini burada başlatıyor. Yaklaşık 10 kral burada taç giymiştir. Biliyorsunuz Germen Roma İmparatorluğu, Kutsal Germen Roma İmparatorluğu da var. Pek çok Almanya'daki şehir gibi Frankfurt'ta İkinci Dünya Savaşı'nda bombardımandan nasibini almıştır. Buradaki notlara göre 1948 İkinci Dünya Savaşı'nda tamamen tahrip oluyor. Özellikle içi yok oluyor. 1948-1950 yıllarında çok hızlı bir şekilde restore ediliyor. Şimdi burada tabi restorasyon orada bitmiyor. 1992-94'te iç cephe güncelleniyor ve canlı. Şurada kırmızı görüyorsunuz zaten. Canlı kırmızı renge dönüştürülüyor. Uyan Meryem altarı var. Ondan sonra tarih 1434'müş. O dönemden kalma. Bunun dışında ilginç bir durum daha var. Katedral Müzesi'nde sergilenen Orta Çağ'dan kalma Saint Bartholomew'in kafatası parçası varmış. Zannedersem şu girişteydi galiba, bir müze vardı. Yani zaten bir kiliseyi katedral yapan içindeki kutsal bir obje olmasa bile mitolojik bir hikaye falan da bulunuyor. Bir şekilde katedrale dönüştürülüyor. Nehir kenarına geldik ve ilginç bir sürü
Kas değil mi bunlar? Kordon boyunca bir sürü müze gördük. Çeşit çeşit müzeler var. Zaten Frankfurt müzeler şehri olarak biliniyor. Bizim hedefimiz şuradaki Stadel Müzesi. Bileti birkaç hafta önceden aldım. Bazı günlerde uygun fiyatlar olabiliyor. İnternet sitesinden kontrol edin. İçinde yüzlerce eser var. Geniş bir koleksiyon. En azından buraya kadar gelmişken çok övülen bu Stadel Müzesi'ni bir gezelim dedik. Devam ediyoruz. Yaklaşık bir saat sürdü. 1,5 saat hatta. Yorum alayım. Yüksek sesle mikrofonum yok. Bence güzeldi. Güzel eserler vardı. Yani bu kadar müze arasından bir tanesini seçip gezmek gerekirse bence resim sanatına ilgi duyanlar için tercih edilebilir. Ve gün batımı için yine eski köprünün dibindeki kordona geldik. Görüntü bu. Ördekler keyif alıyor bu işten. Euro sistemin merkezindeyiz. Eurocuklar burada kontrol ediliyor, basılıyor. Frankfurt bankacılık sistemiyle ünlüdür. Yani Almanya bölüm bölüm farklı sanayileri vesaire dağıtmış durumda. Tek bir bölgede toplamamış. Frankfurt'ta da ne ayarlamış? Bankacılık sektörünü. Ve bu şehirde Almanya'daki diğer şehirlere göre çok daha fazla gökdelen görebilirsiniz.
Goethe'nin evine ulaştık. Goethe'nin doğduğu ev, ilk eserlerin verdiği yer. İkinci Dünya Savaşı'nda tabii tahrip oluyor. Ama içindeki eserleri kurtarıyorlar, eşyaları kurtarıyorlar ve çok kısa sürede orijinal haliyle tekrar restore edip müzevi olarak açıyorlar. İçinde 16 oda gezilebiliyor. Biletlere gelince kişi başı 12 euro. Biz aile kartı kullanacağız. 2 yetişkin ve bir 18 yaş altı çocuk için 18 euro. Bilet yeri de burada. Müzelerde yaygın uygulama, sırt çantası almıyorlar, bırakıyorsunuz. Korkmayın. Aslında bu bir depozito. Atıyorsunuz, kapatıyorsunuz, numaranızı unutmayın. Zaten anahtar üstünde de yazıyor. Ondan sonra çıkışta tekrar paranızı geri alabiliyorsunuz. Şimdi ev şurada, giriş. Biletinizi aldınız. Şöyle bir barkod veriyorlar. Giriş buradan. Şu an Goethe'nin doğduğu odadayız. Duvarda bulunan yıldız ve lirden bahsetmek istiyorum. Şairlerin sembolleri olarak kabul edilen yıldız ve lir, Goethe katafalka konulması esnasında kullanılan dekorasyona ait olduğu için buraya konulmuş durumda. Goethe aslında hukuk eğitimi almıştır. Bir de bilimle ilgili bir insan. Sadece edebiyat yönüyle tanınıyor ama bilimsel ve hukuki yönü de var. Devlet adamı olarak da çalışmıştır. Burada bulunduğumuz yer onun kütüphanesi. Bilimsel alanda, çeşitli alanlarda 2000 esere yakın bu kütüphanede mevcut. Buradaki çizimler de kendisine ait bu arada. Werther'in Acıları, Faust gibi ünlü eserlerin yazıldığı yer. İlk çıkan eseri Werther'in Acıları bu sayede ünlü oluyor. Yazıldığı dönem pek çok kişiyi melankoliye ve intihara sürüklemiştir. Bu odadan çıkan eserler atmosfer bu. Evet, 1746 yılında saray danışmanı tarafından inşa edilmiş astronomik saat görüyoruz şu anda. İkinci kattayız. Goethe burada benim oturduğum yerde oturup devamlı bu astronomik saati incelermiş. Üstteki dönen çemberler tarihi gösteriyor. Bunun altında saati ve aynı dönemleriyle burçların güneşe durumunu okuyabiliyorsunuz diyor. Bakma kutusundaki dans eden ayı altta karmaşık alet durmadan önce sırt üstü uzanıyor ve saatin kurulması gerektiğini söylüyor. Burada saat şu anda çalışıyor. Evet, saat çalışıyor. Kurarak çalışıyor, kurmalı bir saat. Hizmetçi kız bulunmaktaydı diyor. Mahzendeki çeşme ile balans olan orijinal sabit kalmış bir su pompası var burada. Tabii eski çağda aristokratlar yazar, bilim adamı falan olabiliyordu. Boş vakitler onların vardı, imkanları. O bir aristokrat aile. Şu duvar kağıdına bakar mısın ya? Çin esintileri bunlar galiba değil mi? Evet, Peking. Peking. Salon diye söyleniyor. Bu Peking salonu kuzey ve güney odalarını ayıran bir salon. Burada amaç 18. yüzyılın Çin modasını yansıtıyor. Bu Victor Hugo evinde de vardı Çin evi. Evet. Çin odası. Burada Peking duvar kağıdı kullanılmış. Gördüğün duvar kağıdının adı Peking duvar kağıdı. Karşı Yüzden oda? de. Karşı oda kırmızı salon. Şimdi karşımızdaki tabloya baktığımız zaman tabiat manzarasının içerisinde arka tarafta 5 tane küçük bebek görüyoruz. Bu vefat eden 5 tane kardeşi anlatmakta. Neredeyiz? Hauptwache'deyiz.
Şu bölge alışveriş bölgesi olarak düşünebilirsiniz. Zaten şurada galeri, AVM görünüyor. Bize ait bir şey var. İş Bankası da burada. Sil diye bir bölge, cadde var. Orayı baştan başa gezebilirsiniz. Frankfurt'un modern yüzü. Paul Kilisesi'ne geldik. Şuradaki levhada zaten bu kilisenin önemini anlatıyor, özetlemiş. İlk parlamento 31 Mart 1848 tarihlerinde toplanmış ve ilk anayasa girişimi de yine bu tarihlerde yapılmış. Almanya 19. yüzyıla kadar birleşik değildi. Bu kilisede ilk ulusal parlamento toplandı ve ilk monarşik anayasa girişiminde bulunuldu. O dönemki Prusya kralı bunu reddediyor ve girişim başarısız oluyor. Ama buna rağmen burası demokrasinin ilk adımı olarak kabul ediliyor. Sembolik bir önemi var Alman tarihinde. Günümüzde kilise olarak değil, daha çok işte fuar, konser alanı olarak kullanılıyor. Anmalar, etkinlikler, ödül törenleri de yapılıyor. Ve Berlin yolculuğu başlasın. 4 saatlik Berlin yolculuğu bizi bekliyor.